Yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığı Estonya'nın hem ana liman kenti hem de başkenti olan Tallinn'deyim bugün. Kiralamış olduğum araçla Tartu'dan buraya 2-2,5 saatte geldim. Tallinn'in Eskişehir ana giriş kapısının önündeyim. Ana giriş kapısı diyorum çünkü bugünlerde burası Yenişehir ile Eskişehir arasında en sık kullanılan kapıymış. Halbuki bu şehir surları, aslında bunlar kapı da değil, bu şehir surları 1265 yılında Margaret Sambiria tarafından inşa emri verilmiş ve bu şehri çevreleyen bu surların adı Margaret şehir duvarlarıymış. Birazdan sizi Margaret kapısına da götüreceğim. Birçok kapı hala ayakta. Surların büyük bir kısmı hala ayakta. Zaten o yüzden de Dünya Mirası listesinde hala kendine yer bulabiliyor burası. Hadi bakalım bu 13. yüzyıldan kalma Ortaçağ kentine Viru kapısından adımımızı atalım. ...2023 yılında Avrupa'nın yeşil başkenti seçilen Tallinn, ülkede tek teknik üniversite olmasına rağmen Avrupa Birliği içinde kişi başına en fazla şirket kurulan şehirdir. Öyle ki dünyaca bilinen Skype, Wise ya da Bolt gibi birçok uluslararası firmanın temellerinin atıldığı yer de burasıdır. Bu görmüş olduğunuz meydan Tallinn eski şehrinin kalbi ve burası Orta Çağ döneminde bir pazar yeri olarak kullanılmaktaymış. Meydanın hemen yanı başında yer alan belediye binası ise o dönem pazar yeri olarak kullanılan yerin hemen yanı başında inşa edilmiş. Bu bina bugün temsili olarak bir müze olarak işlev görmekte ve aynı zamanda da ara sıra da olsa bazı konserlere ev sahipliği yapmakta. Ve burası da adını surların yapılması emrini veren kişi tarafından alan Margaret Kapısı. Şu an içinde bulunmuş olduğum bu alan Tallinn'in eski kent sınırlarının içi. Burası şu an UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan bir bölge. Gerçekten sokaklarında yürürken kendinizi Orta Çağ'da hissetmenizi engelleyecek en büyük şey bu caddelerin kenarlarına park etmiş araçlar olabilir. Sokaklarda yürürken bu karşımda görmüş olabileceğiniz eski kent giriş kapısının hemen yanına inşa edilmiş bir bina dikkatimi çekti. Her ne kadar Orta Çağ kentinin içinde yürüyor olsam da bu bina gerçekten de diğerlerinden çok daha farklı inşa edilmiş bir bina. Şu beyaz yapıdan bahsediyorum, bu beyaz binadan bahsediyorum. Ve yanında da 2 tane daha bina var. Bu binaların adları 3 kız kardeşler binaları. Şu an burası bir otel olarak hizmet veriyor. Adı da 3 Kız Kardeşler Oteli. Ve gerçekten de çok lüks bir otelmiş. Konukların arasında Kraliçe 2. Elizabeth ile Robbie Williams da varmış. Otelin kendisinin tarihi 2000'li yılların başlarına kadar uzansa da bu binaların tarihi yaklaşık 14. yüzyıla kadar uzanıyor. Şöyle ki o yıllarda 14. yüzyılda Estonya çok kuvvetli bir ticaret kentiymiş. Limanının da olmasından kaynaklı çok kuvvetli bir ticaret kentiymiş. Ve o yıllarda ticareti de Hanzeatik Birliği'ne mensup Alman üyeler domine ediyormuş. Bu binayı da o birliğe üye bir Alman tüccar inşa etmiş. Hem kendi güçlerini göstermek açısından hem de farklılıklarını ortaya koymak açısından olsa gerek bu binayı gotik ve hanzeatik tarzda inşa etmiş. Önce sadece bu görmüş olduğunuz beyaz yapıyı inşa etmiş. Buna en büyük kız kardeş deniyor. Ve burayı kendi evi olarak kullanıyor. Aynı zamanda kendisine misafirliğe gelen diğer hanzeatik Alman tüccarlarını misafir etmek için kullanıyor. Ve aynı zamanda da
ticaretini yapmış olduğu ürünlerin depolaması anlamında da kullanıyor burayı. Daha sonrasında işler tabii daha da iyiye gittikçe hem yanındaki ortanca kız kardeşi yapıyor, bir süre sonra da onun da yanındaki üçüncü kız kardeş binasını yapıyor. Burada ilginç bir detay var sizlere göstermek istediğim. Bu ilk iki kız kardeş binalarının gördüğünüz üzere kapıları mevcut. Fakat üçüncü kız kardeş binasının kapısı yok. Büyük ihtimalle orası sadece ürün depolamak anlamında kullanılmış. Ve o yıllardan bu yıllarda bu binalar hep Hanziyatik Birliği'ne üye olan Alman tüccarların elinde kalmış. Bu görmüş olduğunuz yapı Saint Olaf, yani Aziz Olaf Kilisesi. 13. yüzyılda inşa edilmiş ve adını 11. yüzyılda yaşamış olan Norveç eski kralı 2. Olaf'tan almış. Yapıldığı yıllarda 159 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en uzun binasıymış. Fakat yıllar içerisinde defalarca yıldırım çarpması sonucu onlarca kez yanmış ve bunların üçünde ise tamamıyla yıkılmış. Her yıkım sonrası yeniden inşa edilmiş ve en sonunda da bu görmüş olduğumuz 123 metrelik yüksekliğe ulaşmış. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetlerin eline geçmesiyle birlikte bir iletişim aracı olarak, bir radyo kulesi olarak kullanılmış bu yapı. Bugünse bir öğrencinin öğretmenine kendini göstermeye çalışırken elini kaldırması gibi sanki bizlere "Beni unutmayın, yaşadıklarımı görün" dercesine şehrin ortasından göğe yükselmekte. Şu an Tallinn'deyim. 18 Temmuz 2025 bir cuma günü. Sabahleyin arabayı bırakmak için havalimanına geldim. Tallinn havalimanına bıraktım arabayı ve şu an şehre döneceğim. Ama siz Tallinn'e uçakla gelip şehre nasıl gideceğim derseniz 2 numaralı otobüsle çok rahat bir şekilde inilebiliyor. Şuradan da göstereyim size. Ben şu an havalimanının dışındayım ama bilmeniz gereken tek şey 2 numaralı otobüs ile şehrin merkezine kadar gidebileceğiniz. Ben hatta otelimi tam durağın önüne ayarladım. Bir ufak bilgi de vermek istiyorum size. Estonyalılar toplu ulaşım araçlarına hiçbir şekilde ücret ödemiyorlar. Riga'dan kiralamış olduğum araçla önce Sigulda ve Sesis'e, oradan Tartu'ya ve son olarak da Tallinn'e kadar yapmış olduğum yolculukta harcadığım tüm yakıt sadece 28 birim para kadar oldu. Bu ülkedeki dijitalleşme öyle bir halde ki buradan benzin doldurduktan sonra bile hiçbir şekilde size fiş vermiyor. Şu an otobüsten indim. Yaklaşık 20 dakika sürüyor havalimanından buraya kadar gelmek. 2 numara yerine 132 numara geldi. Bu da aynı şekilde sizi aynı güzergahta şehre kadar ulaştırıyor. Ve size kaldığım oteli göstereyim. Şurada kalıyorum. Tam şehir merkezinde değil, eski şehrin içerisinde yer almıyor ama eğer araba kiraladıysanız, buraya arabayla geldiyseniz bir otoparkının olması bilenler bilir. Avrupa'da kesinlikle çok önemli. Arabayı park edecek yer bulma sorunsalı çünkü çok büyük bir sorun. O yüzden böyle bir yeri tercih ettim. Hem de şu an arabayı teslim etmemden ötürü de otobüste çok da rahat bir şekilde buraya gelebildim. Tallinn'in simgesel meydanı olan Özgürlük Meydanı'ndayım. Burası yaklaşık 8.000 metrekare büyüklüğe sahip. Yıllar içinde birçok isimle anılmış olsa da Baltık ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Zafer Meydanı olarak adlandırılmış. 2009'da dikilmiş olan bu Zafer Sütunu ise Estonyalıların bağımsızlıklarını andıkları bir yer haline gelmiş. Estonya'nın sokaklarında yürürken karşınıza sürekli müze çıkıyor. Gerçi Avrupa'nın çoğu kentinde böyle. İnsanlar geçmişlerini unutmuyorlar. Hafızalarını hep taze tutuyorlar. Keşke diyorum Antakya'da da yaklaşık 2400 yıl boyunca defalarca yerle yeksan olmuş Antakya'da da bize depremi unutturmayacak, hep deprem tehlikesini hafızalarımızda canlı tutacak bir müze olsaydı da o binalar bu kadar çürük inşa edilmeseydi.
Yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı demiş Cemal Süreyya. Büyük üstada saygısızlık etmek istemem tabii ki de. Fakat çok da kahvaltı etmeyi sevmeyen biri olarak benim için mutluluk böyle bir ortamda güneşin renklendirdiği, rüzgarınsa seslendirdiği, kuşların da eşlik ettiği böyle bir ortamda ve eğer mümkünse çıplak ayak yürümek demek. Bu bölgeye 50 yıl ya da 100 yıl önce gelmiş olsanız burası sadece işletmelerin olduğu, fabrikaların olduğu bir iş sahası, bir sanayi bölgesi. Ama şu an insanların spor yaptığı, gelip kafelerinde, barlarında oturup bir şeyler yiyip içtiği, çocuklarını getirip çocuklarını oynattığı, parkların olduğu, canlı müziklerin yapıldığı, insanların gelip de bir şeyler dinlediği gerçekten çok güzel bir çekim alanı olmuş. Özellikle size göstermek istedim burayı. Çünkü burada bu binaları, burayı sanayi olmaktan çıkarttıktan sonra bu binaları yıkmak yerine buraları restore etmek gelmiş akıllarına. O kadar da güzel olmuş ki burada insanlar sadece binaları değil, gerçekten yaşamını da restore ediyorlar. ...19 Temmuz 2025 Cumartesi günü. Yine güzel bir sabah, yine güzel bir hava. Ve bugün size buradaki bu pazar yerini göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere 1993 yılında açılmış burası. Baltiyama Turk adıyla. Benim çok hoşuma gitti. Birazcık içeride dolaştım. Ondan sonra buranın kesinlikle çekilmesi gerektiğini düşündüm. Aslında size Tallinn'in eski merkezine gidip Tallinn'le ilgili bir sürü yapı gösterebilirim. Orta çağdan kalma bir sürü bina gösterebilirim. Ama ben size Estonyalıların zihin yapısından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu Estonya'da dolaşırken bana bunu hissettirdi. Gerek Tartu'daki Ulusal Müze'de olsun, gerek de dün gitmiş olduğum, yemek yemiş olduğum eski sanayi bölgesi olsun, gerekse de birazdan gideceğim, buradan çıktıktan sonra gideceğim sanat müzesi olsun. Bu yapıların hepsi eskiden kullanılmış yapılardan dönüştürülmüş yerler. Burası da eskiden bir fabrikaymış. Burası da bir sanayi bölgesinde bir yer. Ve içerisini o kadar güzel dizayn etmişler ki. Dün de bahsetmiştim size, dün de söylemiştim. Burada yapılaşma, burada renovasyon, restorasyon sadece binalarda değil, gerçekten insan kafasında yaşanıyor. Ben artık daha fazla konuşmayayım ve içeriye geçip size içeriye gezdireyim birazcık. Burası da bir sanat müzesi. Kayı Sanat Müzesi diye geçiyor. Bu bina eskiden denizaltı üretim tesisiymiş. Tam denizin yanında yer alıyor. Baltık Denizi'nin hemen yanında yer alıyor burası. Burası eskiden denizaltı üretim tesisi olarak kullanılıyormuş. Ama şu an bir sanat müzesine dönüştürmüşler. Peki sizce de asıl sanat bu değil mi? Bakalım içeride daha neler göreceğiz.